Merhaba YouTube. Dün motosikletimizin arka tekerinin subabı yerinden çıktı. Daha doğrusu çıkmadı. Ufak bir yırtılma oldu. O yüzden hava kaçırıyor. Onu götürüp tamir ettirmem lazım. O yüzden bugün onu yerinden sökeceğiz. Lastiği, daha doğrusu bütün tekere sökeceğiz. Tamirciye götüreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada yanıma şöyle ne aldım göstereyim. Tabii ki tork anahtarımız. Şöyle göstereyim. Şeyli hem de kalibreli bir tork anahtarımız var. Yanında bir tane normal T aldım. Tork anahtarıyla öyle harcamak olmaz. Sonra ne olduğunu bilmediğim için Peugeot'un kaç olduğunu bilmediğim için 17, 19, 20, 21 aldım yanıma. 21 büyük ihtimalle büyük gelecek. 20 de büyük gelir. Ya 17'dir ya 18. Ya 18 yanıma almadığım için kesin 18'dir. Orası belli zaten. Bakalım başlayalım. Şöyle yerdeyken takıp denememiz gerekiyor. Bakalım kaç olacak. Şu 17'yi bir deneyelim. 17 küçük geldi. 19'u şöyle deneyelim. 19 iyi oldu, dönmüyor yerinde. İyi. 19 olur gibi. Yerdeyken vidaları gevşeteceğiz. Sonra orta ayağı alıp tekeri komple almamız gerekiyor. İki uzun kol alsaymışım yani. Açtık. Şimdi orta ayağı alalım. Şimdi komple alabiliriz sıkıntısız bir şekilde. Böyle normal araba şey gibi. Peugeot'un gibi. Somunu gibi. Şöyle. Al. Alalım bakalım jantımızı. Hadi. Hoppa. Evet. İşte bu kadar basit. Bir inceleme hiç fırsatım olmamıştı, bakalım. Buraya basit bir habla değiştirilebilir aslında. Arka balatamız bitmiş. Arkaya bir balata almamız lazım. Şöyle incelememizi gerçekleştirelim sonra. Diskimiz iyi durumda. Balatamız bitmiş biraz. Onu değiştirmem lazım. Onun haricinde başka görünen bir şey yok. Sonra göstereyim size şöyle. Şu subap 90 derece gördüğünüz gibi. Yüksek hızda herhalde bu dibinden şöyle çatlamış. Şöyle hava kaçırıyor kendi kendine. Şöyle hızlanınca da yine baskı yaptığı için iyice hava kaçırıyor. Bakalım. Değiştireceğiz artık onu. İçten bakalım bir de nasılmış. Burada ölçüsü de yazıyor. 17 inçe 5,5 inç. 17 inç şu jantın genişliği. 5,5 da şuranın genişliği. Biraz da kirliymiş ya. Keşke temiz olaydı. Evet. Nasıl boyayacağız bunu? Bagajımız biraz pis, evet. Şu olur. Bunu kullanmıyoruz zaten. Şöyle poşetlerden. Aslında bunu alacak içine büyük poşetimiz varsa çok iyi olur. Şunlar alır mı ki? Çaptan bakalım. Mümkünat yok. Artık. Şurada hasırımız varmış. Tamam. Bunu serince tamamdır. Şunu sereyim ben. Tekerle zor oluyor. Şöyle koyduk lastiğimizi. Sıkıntısız, ellerimiz biraz kirlendi. Onu yıkayalım. Sonra yola çıkalım.
Evet abi, şimdi geldik lastiğimizi de subabını değiştirmek için Mert Motosiklet'e geldim. Gördüğünüz üzere. Etimeskut'tayız. Değişiyor şu an, bakalım. Evet, subabımızı taktırdık gördüğünüz gibi. Şöyle. Normal subap taktırdım. Bir şey olmaz zaten, kolay erişimli. Bu taraf zaten maşa olmadığı için buradan direkt havaya basıp geçebiliriz. Şimdi evimize gidelim, montajını gerçekleştirelim. Geçinemiyorum diye dertlerine ceplerinde cep telefonu. Evet, yerine oturttuk jantımızı. Şimdi bunları tork anahtarıyla sıkacağız. Tork değerimiz 108 Nm. Sıkarken şöyle çapraz olarak sıkarsak oturuşu daha iyi olacaktır. Şöyle 108 Nm ayarladık. Tork anahtarımıza sıktık. Yeni subabımız burada. Gördüğünüz gibi şu an hazır. Unutmadan söyleyeyim. Tork anahtarını kullandıktan sonra şu ayarı sıfırlamayı unutmayın. Zarar görmesin sonra. Çünkü malum ülkemizde biraz pahalı. Şurayı sıfıra getirin. Şu ağzındakini de çıkartın. Öyle saklayın. Evet, sürücü koltuğunda başladığımız videoyu sürücü koltuğuna yine bitirelim. Böyle basit bir projeydi. Lastiğimiz dün ufak bir çıkalım dedik gazlamaya. Ama izin vermedi. Olsun, başka gün çıkarız. Dün diyelim nasip değilmiş. Belki de böyle olması daha iyi oldu. Başımıza başka bir iş gelecekti. En azından böyle küçük bir şeyle kurtulduk. Bu arada şeyin fiyatını da söyleyeyim. Subabı değiştirmek, işte lastiği sök tak, içinden sök tak, subabı değiştir, yeni parça masrafı toplamda 30 lira tuttu. Belki demirinden alsaydım, adam sordu demir ister misin? Dedim bana fark etmez. Çünkü normal hava basmak kolay. Tek taraflı maşa olduğu için. Gerek yok dedim. O yüzden normal plastik subapla değiştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.